Birlikte Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 0-3 ay arası yeni doğan bebekleriniz için bir kundak yeleği öreceğiz arkadaşlar. Daha önce bunun anlatımını yaptım. Kundak yeleğinin keyifle, zevkle izliyorsunuz. Çok beğendiğinizi görüyorum. Ben bunda bir model değişikliği ve öndeki krovezenin yerlerini değiştirdim. Bir öncekinde önce sol bedenden başlayıp burada kesme yapmıştık. Bunda da sağ bedenden başlayacağız. Kesmemizi yapacağız ve bütün olarak yine kundak yeleğimizi öreceğiz. Ve çok da kolay yine bir model seçtim. Kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Bunun için bir yumak ip kullandım arkadaşlar. Ölçümü vereyim sizlere. Beden genişliğimiz 24 santim. Omuzdan itibaren boyumuzda 28 santim. Bebeğimizin gelişimine göre 3 aya kadar bebekleriniz için uygun ölçülerde bir yelek örmüş olacağız. Bir sonraki videomuzda da buna takım olarak bir şort öreceğiz. Yine 0-3 ay için bir şort hazırlayacağız. Kanalımda bir şortum var. Orada bir yeni doğan şortunda askılı krem rengi bir şort. Montajında bir sorun olmuş. İzlendiğini gördüğüm için silmek de istemedim arkadaşlar. Aynı sayılarda bir şort öreceğiz. Sadece başlangıçta model için bir ilmek fazlamız var. Onun dışında hemen hemen bütün sayılarımız aynı. Bunda model çalışacağız. Model koyacağız. Yeleğimizde bir takım oluşturacağız. Öncelikle şişimizi ve ipimizi hazırlayıp yeleğimizi birlikte örelim. Yeleğimi Alize'nin Baby Best ipiyle öreceğim yine. Anti peeling özellikli bebe ipim %10 bambu karışımlı, 100 gram ağırlığı, 240 metre uzunluğu. Bu ipimin renk numarası 344. Gri rengi. Şişim 3,5 numara. Yeleğimin bağcık bölümünden başladım. 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi iliğimi açacağım. Bir de bitimde yine bağcığımı bitirirken orada da bir iliğimi açacağım. Önce iliğimizi açalım birlikte. İlk ilmeğimi boşaldım. Sıradaki ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği soldan sağa girip birlikte alıyorum. Bir doladım. Kalan 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 sıra daha haroşa öreceğim. Arttırma bölümüm haroşa olacak tamamen. Birinci haroşa sıram ön yüzde oluşturdum. Şimdi öndeki ikinci haroşa sıram oluşuyor. Gördüğünüz gibi ön yüzde ve arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı ben bu şekilde oluşturuyorum. Ve şu anda 3 haroşa sırası daha ön yüzde oluşturdum. Şimdi arttırmalar yapmaya başlayacağım. 3 ilmek haroşa örüp artış yapacağım. Son 3 ilmeğin önünde de arttırmalarımı yapacağım. Gizli arttırma olarak arttırmalarımı yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıp yine 3 tane haroşamı ördüm. Bir doladım. Arada bir ilmeğim var. Bunu ördüm. Tekrar doladım. Son 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arka yüzümde kenarda
alttaki 3 ilmek haroşamı ördüm. Gizli arttırmamı üstten girerek ördüm. Aradaki bir ilmeğimi örüyorum. İkinci gizli artışımı ilmeklerimi aldığım şekilde değil, bir alttan arka tarafından ilmeğimin girerek örüyorum. Arka yüzde de arttırmalarımdan kaynaklanan düzgün bir görüntü oluşturmak istiyorum. Tekrar arttırmamı yapıyorum. 3 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. Arada 3 ilmeğim oluştu. 1, 2, 3. Son 3 ilmeğin önünden tekrar bir gizli arttırma yaptım. Ve son 3'ünü ördüm. Arka yüzümde kenardaki 3 ilmek haroşa ilk arttırmam üstten girip örüyorum. İkinci arttırmamı ilmeğimi üstten girmiyorum. Alt tarafından şişimin önünden buradan girerek örüyorum. Son üçünü de haroşa olarak yine ördüm. Bir kez daha artışımızı yapalım. İlk 3 ilmeğimi haroşamı ördüm. 1 doladım. Son 3 haroşaya kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmeğe geldim. Tekrar bir gizli artış yaptım. Ve kalan 3 ilmeğimi de ördüm. Arka yüzümde ilk artışımı üstten girerek normal ilmeğim şeklinde örüyorum. Arkadaki ikinci artışımı örerken üstten almıyorum ilmeği, alt taraftan şişimin önünden girerek bu şekilde alıyorum ve kalan üçünü de örüyorum. Bakın arka yüzde de arttırmalardan kaynaklı güzel bir görüntü oluşturuyorum. Bir kere daha yapalım. 3 ilmeğimi ördüm. Bir gizli arttırma yaptım. Son 3 ilmeğe kadar aradakileri örüyorum haroşa. Son 3 ilmeğe geldim. Tekrar doladım. Kalan 3'ünü ördüm. Arka yüzümdeyim. Arka yüzde gördüğüm ilk artışımı normal ilmeklerimi ördüğüm şekliyle örüyorum. Diğer arttırmamı alttan giriyorum. İlmeğimin altından bu şekilde örüyorum ve son 3 ilmeğimi de ördüm. Şimdi arttırmalarıma bu şekilde devam edeceğim. 3 ilmek örüp bir gizli arttırma, son 3'ünden önce de bir gizli arttırma yaparak ilerleyeceğim. 21 kez başlangıçta, 21 kez sonda olacak şekilde toplam 42 ilmek arttıracağım. 7 ilmekle başladım. Şişimde 49 ilmeğe ulaşacağım. Daha sonra omuz kısmı artışımızı yapacağız. Şimdi 21 kez sağda ve solda, başlangıçta ve sonda olmak üzere toplam 42 artışımı yapıp geliyorum. Artırmalarımı tamamladım. 21 başlangıçta, 21 sonda olacak şekilde 42 ilmek arttırdım. 7 ilmek de şişimde vardı. 49 ilmeği şişimde var şu anda. Şimdi bir önceki kundak yeleğimde arkadaşlar ilik bölümümüzü önce sol ön bedenimizi örmüştük. Omuz artışını, yaka artışını burada yapmıştık ve iliğimizi hemen açmıştık. Şimdi tam tersini yapacağım. Ördüğümüz parça şu parça.
şu parçayı ördüm arkadaşlar şimdi. Burada yaka artışı yapacağım. Ön bedeni ve buraya ilik yeri yapacağım. Diğer yönden gelen parçamız buradan çıkacak. Daha sonra kol kesimi, artırması, arka bedeni bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi modelimi buraya koyup iliğimi de burada açacağım. Bu bir önceki modelimde yaka için 11 ilmek arttırmıştım. Şimdi burada ben 12 ilmek arttıracağım. 12 ilmek arttıracağım. 49 ilmeğim var. 12 ilmek 61 ilmeğe çıkacak. 61 ilmeğin 3'er ilmeğini başlangıçta ve sonda haroşa olarak öreceğim. Arada kalan ilmeklerimi de modelim için kullanacağım. Şimdi arttırmamızı bir öncekinde yaptığım gibi yapıyorum. İpimi örgümün ön yüzü parmağıma doladım. Üstten girdim, ipimi çektim ve bir arttırma yaptım. Tekrar doladım. Buradan çıkarttım. İkinci artış. Üç. Dört. Katı bozuldu. Tekrar yapalım. Dördüncü ilmeğim. Beşinci ilmeğim. Altıncı ilmeğim. 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmek arttırdım. Şimdi bu sırayı ve geri dönüşü yine haroşa olarak öreceğim. Burada bir sıra haroşa ilmeğim oluşacak. Biraz sık almam gerekiyormuş arkadaşlar. Burada bir bozukluk oldu. Tekrar düzelteyim. Bakın örgü anında da düzeltebiliriz. Arada bir gevşeklik olduğu için örgüm bozuldu. Hemen sayalım. 2, 4. Şurada bir gevşeklik var. 4, 5. İlmek aralarını sıkıştırmazsam ilmeklerde gevşeklik oldu. Çirkin bir görüntü oluştu. 6. Sıkıştırıyorum. 7. Sıkıştırdım. 8. 9. 10. 11 ve son ilmeğim 12. ilmeğimi arttırdım. Sayalım arttırdığımız ilmekleri. 2, 4, 6, 8, 10, 11'miş. Bir daha arttırıyorum. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 61. Tekrar tamamını saydım arkadaşlar. Çünkü geri sökmeyelim diye yeniden bir model sayımız denk gelmezse hem ipimiz bozuluyor hem emeğimiz ziyan olur. Şimdi dediğim gibi haroşa örüyorum. Bu sırayı ve geri dönerken de haroşamı öreceğim. Ön yüzde bir diş, bir sıra haroşa oluşturmuş olacağım. Bakın bu şekilde arttırdığımızda burada bir sıra örülmüş görüntüsü elde ediyoruz. Güzel bir işlem. Şimdi sıramı tamamlayayım. Bu sırayı öreyim ve arkadan da yine düz örgümü örüp öndeki haroşa dişimi oluşturayım. Sıramı tamamladım. Bir haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi modelim için ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Başlangıçta 3 ilmek haroşam ve bitişte de 3 ilmek haroşam olacak. Aradaki 55 ilmek üzerinden modelimi kuracağım. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Ve kalan ilmeklerim son 3 ilmeğe kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonuma geldim. Son 3 ilmeğimi haroşa ördüm. Katım bozuldu. Hemen evet düzelttim. Son 3 ilmeğimi haroşa ördüm. Arka yüzümde ilk ve son 3 ilmeğim haroşa. Aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayı ters olarak tamamlayacağım. Son 3'ünü de haroşa öreceğim. Ön yüzde modelimi kuracağım. Ön yüzüme geldim. İlk 3 ilmeğim haroşa olarak örüyorum. İpimi kendime aldım. Şimdi yine kolay bir model yapacağız sizlerle. Bir ilmek ters örüyorum. Yanındaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bir sonrakini ters örüyorum. Bir ilmeği örmeden atlıyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters. Birini örmüyorum. Diğerini ters örüyorum. Örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir ilmek örmeden alıyorum. Diğerini ters. Bir boş, bir ters. Bir boş, bir ters. Çok kolay ve çok da hoş bir model arkadaşlar. İlmek atlatıyorum. Su dalgası modelinde. Buna benziyor. Bir ilmek boşalıyorum. Yanındakini ters örüyorum. Son 3 ilmeğimize kadar modelimizi kuruyoruz. Bir boş, bir ters, bir boş, bir ters. Bir ilmeği atlıyoruz. Diğerini ters örüyoruz. Sıra sonuma geldim. En son bir örerek başladım. Bir örerek bitirdim. Son 3 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm.
Arka yüzünde bu önde ters ördüğüm ilmeği arkada düz öreceğim. Yani şöyle söyleyeyim, arkada düz örmeyeceğim. Yanlış ifade ettim arkadaşlar. Burada ters ördüğüm ilmeği arkada da ters öreceğim. Bir ters bir düz öreceğiz. Şimdi 3 tane haroşamı ördüm. Önde ters ördüğüm ilmeği arkada da ters örüyorum. Önde bir düz ilmek oluşuyor yani. Önde örmeden atladığım ilmek, bunu düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği arkada ters örüyorum. Örmeden atladığım ilmeğimi düz örüyorum. Bu boşlukta kalan örülmeyen ilmeklerin ortaları, bunlar ters örgü oluyor. Önde ters ördüklerimi de arka yüzde yine ters örüyorum ki burada bir düz ilmek oluşuyor. Bir ters ördüm. Bir ters, bir düz. Önde ördüğüm ilmeği arkada ters örüyorum. Ön yüzde atladığım ilmeği arkada düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bakın önde burada düz ilmek olarak gözüküyor zaten bu ilmek. Önde ters ördüğüm ilmek, bunu arka yüzde ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Çok kolay arkadaşlar. Az önce ben başlangıçta yanlış bir ifade kullandım. O yüzden kafanız karışmasın. Şimdi bir ters, bir düz. Önde ters olan arkada da ters ördüm. Örmediğim ilmeği arkada düz ördüm. Bir düz bir ters olarak arkayı, bu sırayı tamamlıyoruz. Bir ters ördük, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, en son bir tersle başladık. Yine bir tersle bitirdik. Son 3 ilmeğimizi de haroşa olarak ördük. Bakın ön yüzde haroşanın bitiminde olduğu için çok fazla şu sıra belirgin değil. Bir sonraki model daha belirgin olacak. Şimdi arada 4 sıra düz örgü öreceğiz. Yani önde 2 sıra düz, arkada 2 sıra ters öreceğiz. Ön yüzde modeli tekrar kuracağız. Kenar 3 ilmek, başlangıç ve sondaki 3 haroşalarımızın dışında bütün ilmeklerimi önde düz, arkada ters öreceğim. Tekrar ön yüze geleceğim. Yine önde düz, arkada ters örüp 4 sıramı tamamlayacağım. Yani 2 haroşa sırası örmüş olacağız. Şimdi sıralarımı tamamlayayım. Düz örgü olduğu için detaylarımız fazla. Videomuzu uzatmayayım. 4 sıra düz örgümüzü örüp gelelim. Bakın zaten buradan belli oluyor.
ilk sıramızı örmüş oluyoruz. 4 sıra düz örgümü oluşturdum. Arkadan da sayarsak ters örgülerimizi 4 sıra 2 ters 2 düz olarak tamamladım. Modelimi tekrar öreceğim. Aynı şekilde kaydırma yapmayacağım. 3 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendim aldım. Bir ters örerek başladık. Yine aynı şekilde bir ters örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters, bir boş, bir ters, bir boş, bir ters, bir örmeden al. Bir ters, bir örmeden alıyorum. Yerlerini kaydırmadan aynı yerlerde örneğimi tekrar örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum, birini ters örüyorum. Birini örmeden, biri ters. Biri boş, biri ters. En son bir ters örerek tamamlayacağız. Bir ilmeği boş alıyoruz, birini ters örüyoruz. Birini boş, birini ters. En son bir ters örerek bitirdik. Şimdi önde ters olanlar arkada yine ters örülecek. Önde boş aldıklarımız arkada düz örgü örülecek. Şu görüntüyü, şu sırayı örüyoruz arkadaşlar. İlk 3 ilmeğimiz haroşamı ördüm. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Önde ters olan ilmeğim. Diğerini arkada düz örüyorum. Önde örmeden aldığım ilmek. Bir düz, bir ters. Bu şekilde devam edecek. Bir ters, bir düz. Başlangıçta doğru başlarsak bir ters, bir düz olarak sırayı tamamlayabiliriz. Bakın bir düz örüyorum. Önde örmediğimiz ilmek. Önde ters olanı da arkada yine ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz. En son yine bir ters örerek sıramızı tamamlamış olacağız. Bir düz, bir ters. Sıra sonumuza geldik. En son bir ters örüyorum. Ve son 3 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Bakın burada modelimiz daha net gözüktü. Çünkü haroşanın üzerinde belki çok net gözükmeyebilir. Çok daha net görünüyor modelimiz. Şimdi 2 sıra düzümüzü örelim. Burada bir ilik açacağız.
Sıralarımı sayayım. 2, 4, 6, 7. haroşa sıramız. Önde düz, arkada ters örelim arkadaşlar. Tekrar ön yüzde arada 4 sıra düzümüz var biliyorsunuz. İkinci öndeki düzümüzü örerken iliklerimizi açalım. Burada bir ortaya ilik yeri açacağız. İliğimizi açalım. Şimdi 2 sıra düz örgü oluşturalım. 2 sıra düz örgümü ördüm arkadaşlar. Modelimden sonra 2 sıra düzümü ördüm. Şimdi 32 ilmek öreceğim. 6 ilmek keseceğim. Karşı taraftan gelen bu patı çıkartabilmek için. Önce 3 ilmek haroşamı ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hemen tekrar sayayım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 ilmek ördüm. Şimdi 6 ilmek keseceğim. Önce 2 ilmeği birlikte aldım. Şişime taktım. 1, 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2, tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm. 3, 2 ilmeği birlikte ördüm. 4, ikisini beraber ördüm. 5 ve son 2 ilmeği birlikte ördüm. 6 ilmek kestim. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şişimdeki ilmekle beraber 23 ilmeğim var. 6 ilmeği de kestik. Şimdi son 3 ilmeğe kadar düzümü örüyorum. Son 3'ünü haroşa öreceğim. Arkadan da ters örgümüzü örüp gelelim. Burada 6 ilmeği tekrar geri arttıracağız arkadaşlar. Arka yüzden 23 ilmeğimi ördüm. Buradaki artışımı şu şekilde yapacağım. Ön yüze çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek burada arttırdım. Kalan ilmeklerimi yine örüyorum. Ters olarak. Arka yüzümü tamamladım. Şimdi ön yüzümde tekrar model kuruyorum. Bir ters örerek başlıyorum. Bir atlıyorum. Bir ters. Burada ilmeğim gevşek oldu arkadaşlar. Bunu düzelteyim. Bir ters, bir boş. Bir ters. Bu şekilde yine modelimi kuruyorum. Bir boş, bir ters.
Bu arttırdığımız ilmekler, ters ördüm, boş atladım. Bakın bunları da aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir ters ördüm, bir boş, bir ters, bir boş, bir ters. Bu arttırdığım ilmekleri de modelimi kurdum. Şimdi arkadaşlar yine 4 sıra örelim düz örgümüzü. Modelimiz artık anlaşıldı. Arkada bir ters bir düz, bir tersle başlayacağız, bir ters bir düz öreceğiz. Şimdi şu kısmı, buradaki bölümü, boşluk bölümünü buraya yaptık arkadaşlar. Şöyle çalıştık. Şu kısma yaptık. Şöyle düzelteyim. Yeleğimizin bu bölümünü örüyoruz. Şimdi 4 sıra düz örgü örelim. Bir model daha kuralım. Daha sonra bir 4 sıra daha örüp son modelde kapatmış olacağız sanıyorum. Ben de onun ayarlamasını yapayım. Önce 4 sıra düz örgümüzü örüp bir model daha kuralım. Ön bedenimi tamamladım. Burada kesmemizi yaptık. Arka yüzden artışımızı yapıp modelimizi kurmuştuk. 3. modeli. Modelden sonra ben 4 sıra tekrar ördüm. Bir model kurdum. Tekrar 4 sıra ördüm. İkinci modelimi kurdum. Modelim bittikten sonra ön yüzde bir sıra düz ördüm. Arkada bir sıra tekrar düz örüp haroşa sıramı bu şekilde oluşturuyorum. Burada bir sıra haroşa oluşturdum. Yani toplamda 5 model kurmuş olduk. 5. modeli ön yüzden düz örüp arka yüzden tekrar düzümü örerek haroşamı oluşturdum. İlmekleri yaka ilmeği 12 ilmeği attığımız sıranın dışında arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra 16 haroşa sırası örmüş olduk. İlmek attığımız sırada burada kendiliğinden bir sıra görüntüsü oluştuğu için toplamda 17 sıra gözüküyor. Şimdi 19 ilmek kol evimde kesme yapacağım. Geri dönüşte tekrar 19 ilmeği yerine koyacağız. Önce 19 ilmeğimizi kol evimizi keselim. İlk ilmeğimi boşaldım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. İlkini üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek kestim. Bir ördüm. İkinciyi kestim. 2 ördüm. Üçüncüyü kestim. 3 atlatıyorum. 4 atlatıyorum. 5 bir atlattım. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 ilmeğimi kestim. Şimdi bundan sonra diğer ön parçaya kadar arka yüzünü tamamen haroşa öreceğim. Diğer önde yine aynı şekilde 5 kez modelimizi kuracağız.
Diğer önde böyle bir kesme işlemi yapmayacağız. Sadece modelimizi kuracağız. Şimdi hızlıca öreyim. Geri dönüşte ilmeklerimizi artıracağız arkadaşlar. Videoyu uzatmayayım ben. Şimdi sıramı tamamlayayım. Kol evine kadar tekrar geri geleyim. Sıramı tamamladım. Arka yüzden yine haroşamı örüp geldim. Şimdi kestiğim 19 ilmeği tekrar yerine koyacağım. Yine aynı şekilde yapacağım. Parmağıma ipimi doladım. Üstten giriyorum. Alttaki ipi çekiyorum. Burada bir diş sanki örülmüş gibi bir görüntü oluşturuyorum. 1 2 sıkıştırıyorum bunu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve son 19. ilmeğim. 19 ilmeğimi arttırdım. Şimdi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Ön beden parçam arttırma yaptığım sırayla beraber saydığımızda 17 sıra. Normalde 16 sıra ördük. Şimdi buradaki arttırma sıramızı da saymadan 16 haroşa sırası öreceğiz arkadaşlar. Omuzları dikeceğimiz için bu arttırdığımız yeri de belirtmek istiyorum. Bir kafa karışıklığı olmasın. Şimdi şu ilmeklerimi öreyim, sizlere ne demek istediğimi söyleyeyim. Artık arka bedenimizi örmeye başlıyoruz. Hemen hızlıca gidiyorum sıra sonuma. Bir de ilmeğimi bozmasam arkadaşlar daha güzel olacak ama ilmeklerimin katını açıyorum bazen. Evet, hızlıca geldik. Şimdi arkadaşlar, bu ilmek attığımız sıramız, burada ilmek attığımız sıra, burada da yine bakın aynı görüntüyü oluşturduk.
Bu ilmek attığım sıranın dışında 16 haroşa sırası ördüm. Arkada da aynı işlemi yapacağım. Şu omuz kısmımı denk getireceğim. 16 haroşa sırası öreceğim. Daha sonra ense kısmımızda, bakın diğerinde yapmıştım. Ense kısmımızda kesmeler yapıp arada enseyi örüp tekrar ilmek arttırmıştım. Şimdi buradan başladığımız için şurayı örüyoruz. Şu parçayı örüyoruz. Önce 3 ilmek keseceğiz. Ense bölümümüzü öreceğiz. Daha sonra bu kestiğimiz 3 ilmeği arttırıp diğer burada ördüğümüz 16 sırayı buraya da öreceğiz. Kesme yapacağım yere kadar, yani 16 haroşa sırası örelim arkadaşlar. Kesme işlemini de yine birlikte yapalım. Arka bedenimde 16 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. İlmekleri attığım sıranın dışında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. sırayı ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Ensede kesme işlemimizi yapacağız. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği bu şekilde çeviriyorum. Bir tane kesme yaptım. Sıramı tamamlayacağım. Geri döneceğim. Ön yüzde yine aynı yerde bir kesmemi daha yapacağım. Şimdi aynı yere tekrar gelelim. Etek ucuna kadar örüp geri dönelim. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzüme tekrar geldim. Yine aynı şekilde 3 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği bu şekilde çeviriyorum. Bir tane daha kestim. İkinci kesmemi yaptım. Şimdi bir daha ön yüze gelince bir kesme daha yapacağım. Üçüncü kesmemi yaptıktan sonra arada 16 sıra ense kısmının haroşasını öreceğim. Ve 3'er ilmek kestiğim 3'er ilmeği yine aynı şekilde yerine koyacağım. Şimdi sıramı tamamlayayım arkadaşlar hızlıca. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi size diğer yeleğimden göstereyim aynı şekilde. Bu yeleğimi örerken bu parçadan başlamıştım. Sol önden başlamıştım. Önce burada kesme yapmıştık. Şimdi sağ önden başladığımız için burada kesme yaptık. Şu kısmımızı ördük. Burada 3 ilmek kestik. Şimdi ikinciyi kestim. Bir sonraki ön yüzde bir tane daha keseceğim. Arada 16 haroşa sırası öreceğim ve aynı şekilde 3 ilmek örüp bir arttıracağım. 3 ilmek örüp 1, 3 ilmek örüp 1, 3 kez artışımı yapacağım. Kestiğim ilmekleri yerine koyacağım. Böyle bir ense oyuntusu oluşturmuş olacağız. 3 arttırmayı tamamladıktan sonra yine aynı şekilde 16 sıra diğer omuz bölümünün haroşalarını örüp arka bedeni tamamlayacağım. Arka bedenimizi tamamladıktan sonra yine diğer kolu 19 ilmeği keseceğiz. 19 ilmeği bir sonraki sırada arttırıp diğer ön bedene geçeceğiz. Öncelikle
bir kesme daha yapıp 16 sırayı örelim. 3 kez arttırmamızı ön yüzde yapalım ve 16 sırada haroşamızı örüp gelelim. Kol kesimini de birlikte yapalım arkadaşlar. Arka bedenimi tamamladım. 3 kesme, 16 arttırma, tekrar 3 ilmekten sonra 3 kez de artış yaptım ve 16 sıra yine haroşamı ördüm. Arka bedeni tamamladım. Şimdi 19 ilmek kol evinden keseceğiz ve tekrar diğer ön parçayı oluşturmak için 19 ilmeğimizi arttıracağız. Örgümüzün ön yüzü, omuz kısmındayız. Burada 19 ilmeğimizi önce keselim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimi kaçırdım. 14 15 16 17 18 ve 19. 19 ilmeğimizi kol evinden kestik. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Geri döneceğiz. Tekrar 19 ilmeğimizi arttıracağız. Gidip gelelim. Sıramı tamamladım. Gidip tekrar geri ön yüzüme geldim. Şimdi 19 ilmeğimi tekrar arttırıyorum. Aynı şekilde parmağıma ipimi doluyorum. Üstten giriyorum. Alttan ilmeğimi çekiyorum. Diğer kenarda yaptığım gibi sıkı bir şekilde yapıyorum bunu. İpi doladım. Alttan ilmeğimi çektim. 2 3 4 5 6 örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz arkadaşlar. Belirtmediysem tekrar hatırlatayım. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bozuluyor arkadaşlar. 18.yi alamadım. Tekrar alıyorum. 18 ve 19.
Şimdi bu sıramı öreceğim. Arka yüzden tekrar ön yüze geleceğim. Bir diş önde haroşa oluşturmuş olacağım. Ve ön yüzde diğer ön bedendeki modelimizin aynısını tekrar kuracağız. Şimdi sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Sıralarımı tamamladım. Bir sıra haroşa oluşturdum. İlmeklerimi attıktan sonra arka yüzden tekrar örüp geldim. Bir diş haroşa oluşturdum. Şimdi modelime geçmeden 2 sıra diğer başlangıçta da yaptığım gibi 2 sıra düz örgü öreceğim. Başlangıçta ve sonda yine 3 haroşa ilmeğim olacak. 3 ilmek haroşamı örüp kalan 55 ilmeğimi düz örüyorum. Son 3 ilmeğimi de yine haroşa öreceğim. Geri dönüşte de kenarlarda 3'er ilmek haroşa, kalanları ters olarak örüp geri modelime başlayacağım. Önce burada düz sıramı, arka yüzden de ters sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Düz ve ters sıramı ördüm. Şimdi modelimizi kurulumunu yapalım. 3 ilmek haroşamı ördüm. Bir ters örerek başlıyorduk. Bir ters ördüm, bir boşalttım. Bir ters örüyorum, bir boş. Bir ters, bir boş. Bir ters, bir boş. Modelimizi kuruyoruz. Bir boş ilmek alıyorum, bir ters örüyorum. Bir boş ilmek, bir ilmek ters. En son bir ters örerek tamamlayacağız. Bir boş, bir ters. Sıra sonumuza geliyoruz. Bir ters, bir boş, bir ters ve en son 3 ilmek haroşamı ördüm. Arka yüzümüzde öndeki tersleri yine ters öreceğiz. Boşaldıklarımızı düz olarak öreceğiz. 3 ilmek haroşamı ördüm. İlk ilmeğimi önde ters ördüğümü arkada da ters örüyorum. Boşaldığımı düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Son 3 ilmeğe kadar örüyoruz. Son 3 ilmeğimizi de haroşa öreceğiz. Modelimizin kurulumunu tekrar burada yapmış olduk. Ve sıra başımıza gelelim. En son bir düz ördük. Bir ters, bir düz. Son ilmeğimizi de ters olarak modelde öreceğiz.
Bir düz, son ilmeğimiz ters, kenarda 3 ilmeğimiz de haroşa. Modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi diğer ön bedende yaptığımız gibi burada tabi böyle bir kesme işlemi yapmayacağız. Bu ön bedende 5 kez modelimizi kuracağız. Modelimiz bittikten sonra yine ön yüzde bir sıra düz öreceğim. Arka yüzden de haroşalarımı düz yönde ördüğüm için bir sıra haroşamı öreceğim. Ve bu yaka kısmındaki 12 ilmeğimizi kapatıp arttırdığımız ilmekleri kesmeye başlayacağız ve 7 ilmeğe burada düşüreceğiz. Önce 5 kez arada 4'er sıra düz olarak 5 kez modelimizi örelim. Bir sırada haroşamızı örelim. Önde bir sıra düz örüp arka yüzden ben haroşayı başladığım için önde de bir diş haroşamı oluşturayım. Gelelim şu yaka kısmındaki kesme işlemimizi yapalım. Ön bedenimi tamamladım. 5 kez modelimi kurdum. Son modelimden sonra ön yüzden düz olarak ördüm. Arkadan da düz olarak haroşayı oluşturduğum için yine düz örerek bir sıra haroşamı elde ettim. Şimdi diğer ön bedende yaptığımız gibi burada arttırdık 12 ilmek. Şimdi bu 12 ilmeği önce keseceğiz. Daha sonra 3 haroşa ilmeği kenarlarından eksilterek 7 ilmeğe düşüreceğiz. Öncelikle yaka kısmımızdan, omuz kısmımızdan 12 ilmeğimizi kapatalım. Yine ilk ilmeğimi boşalıp sıradakini ördüm. İlk ilmeği üzerinden atlattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmeğimi de kapattım. Şimdi bu sıramı örüp tekrar ön yüzüme geleceğim. Ön yüzde her iki kenardan eksiltmeye başlayacağım. Artık sadece yine haroşa öreceğiz. Sıralarımı tamamlayayım. Ön yüzüme tekrar geldim. Şimdi 49 ilmeğimiz kaldı. Zaten burada başlarken de 7 ilmekle başlamıştık. 42 ilmek her iki kenardan 21 arttırma yaparak 42 ilmek arttırıp 49 ilmeği elde etmiştik. Şimdi 7 ilmeğe geri düşüreceğiz 49 ilmeğimizi arkadaşlar. 3 ilmek yine haroşamı örüyorum kenarda. Sıradaki 2 ilmeğimi benim ilmek yönlerim bu şekilde olduğu için sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve bunları alttan giriyorum. İkisini birlikte aldım. 3 ilmek örüp bir kestim. Şimdi sondaki 5 ilmeğe kadar öreceğim. İkisini keseceğim. Ve son 3 ilmeği de yine haroşa öreceğim.
5 ilmeğim kaldı. İlk ikisini 5 ilmekten, ikisini bu kenarda üstten girerek birlikte aldım. Son üçünü de haroşa ördüm. Bu şekilde her ön yüzde 3 ilmek örüp keseceğim. Kalan 3 ilmeğin önünden tekrar kesip 3 ilmeği öreceğim. 7 ilmeğime kadar düşüreceğim arkadaşlar. Burada yaptığımız işlemin aynısı. 7 ilmeği düştükten sonra 3 haroşa sırası öreceğim. Burada da yine bir ilik açacağım. İlikten sonra yine 3 sıra haroşa örüp kalan 7 ilmeğimin tamamını kapatacağım. Ön bedenimizi bu şekilde de tamamlayalım ve omuzlarımızı dikeceğiz. Yeleğimizi bitirmiş olacağız. Omuzlarımızı birlikte, bir omuzunu birlikte dikelim. Şimdi bu ön bedenimi de bitirip geliyorum. Yeleğimin önünü tamamladım arkadaşlar. Birer birer ön yüzlerde kesmelerimi yaptım. En son 9 ilmek kaldı. Tabi tek ilmek olduğu için 3 ilmeği birlikte aldım. 2 ilmeği birden kesmiş oldum. Ve yine 3 sıra haroşa iliğimi açtım. 3 sıra haroşamı örüp ilmeklerimi kapattım. Bir omuzumu diktim. Düğmelerimi diktim. Diğer omuzunda dikişini sizlerle paylaşayım. Örgümün ön yüzünde yapacağım dikiş işlemimi. Şöyle alalım. Arka yüzde, arka bedende haroşa dişlerimin arasından düğüm atmadım. İpimi yürüteceğim çünkü. Şöyle biraz uzun bırakarak ipimi buradan geçirdim. Önce kesme yaptığım ilmeklerin en sonuncusuna, tepedeki ilmeğime giriş yaptım. Ön bedenimde de ilmek attığım ilmekler var. Bakın burada. Onu da şöyle şuradan giriyorum. En uçtaki ilmeğe. İpimi düzgün, kontrollü bir şekilde çekiyorum düğüm atmadığım için. Aynı noktaya, karşıya tekrar giriyorum arkadaşlar. Burayı biraz sabitlemek istiyorum. Karşıdan tekrar girdim. Alttan yine en uçtaki ilmeğimden tekrar çıktım. Burayı bir sabitledim. Şimdi ipimi örgümün alt tarafını alıyorum. İp iç taraftan yürüteceğim ipimi. Dikişimin daha düzgün gözükmesi için ipim dikiş bölümümün, örgümün iç kısmında. Karşılıklı şu kestiğim ilmek arkadaşlar. Kenarda kestiğim sıra. En uçtaki sıra ilmek şu ilmek. Şu ilmeğime giriyorum. Sıra kaydırmamam gerekiyor çünkü. Burada da hemen ilmek attığım sıra şu ilmeğe giriyorum. Karşılıklı girdim. Bu sıranın ilmekleri, bakın şurası, buraya giriyorum. Karşısındaki sıra, ipi şöyle alayım. Şuraya giriyorum. Sıralarımı kaydırmadan ipim çok özür dilerim sesim için. İpim örgümün iç kısmında
ön yüzden karşılıklı sıralarda en uçtaki ilmeklerin içine girerek dikişimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir görüntü oluşturdum. Buradaki ilmeği giriyorum. Bir ön bedenden, bir arka bedenden. Dikiş görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Sanki birbirini takip ediyor örgü. Dikişi hiç belli olmadan sıfır noktasından dikiyoruz. Sıra kaydırması yapmamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi biraz çekeyim. Evet. Birkaç ilmek kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın burada da arkada da ense oyuğumuz var. Arttırmalarını bitirdiğimiz sıradayız. Hemen karşı ilmeğe tekrar giriyorum. İçeriye alıyorum ipimi. İç kısmında bir iki sıra aşağıya ineceğim. Haroşa ilmeklerimden şöyle sizin de rahat görün diye şöyle yapayım. Birkaç sıra aşağıya indim. Burada kilitleyip ipimi keseceğim. Şimdi diğer uçta bakın düğüm atmadık. İpimizi biraz uzun bırakmıştık. Burada da bu ipi yine haroşa ilmeklerin arasından tığımın yardımıyla bunu biraz uzun tutup iğnenizle de yürütebilirsiniz. Nasıl size kolay gelirse haroşa ilmeklerin içinden geçiriyorum. Artık bunu da kesebilirim fazlasını. Bakın çok güzel bir dikiş yapmış olduk. Şimdi ekranımı düzelteyim ve yeleğimin son haliyle geleyim. Evet arkadaşlar, yeleğimizi bitirdik. Tam bir yumak ip kullandım. Çok az bir parça, çok minik bir parça ipim arttı. Düğme yerlerini de hazırladım. Düğmelerini de diktim. Çok güzel bir yelek hazırlamış olduk.
Ölçülerimi vereyim sizlere. Beden genişliğim 24 santim. Omuzdan itibaren boyumuz 28,5 santim. 0-3 ay arası bebekleriniz için rahat ölçülerde bir yelek oldu. Bebeğimizin gelişim durumuna göre daha minyon tipli, daha ufaksa belki 4-4,5 aya kadar da giyebilir. Daha hızlı kilo alır, genişlerse 3 aya kadar rahatlıkla giyebilirler. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.